Motor TV'nin İstanbul Şubesi'nden herkese merhaba. Bugün yanımda Erkan Hocam ve 2024 model Forza'sı var. Hocam öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Bizi kırmaya Merhabalar. buraya geldiğin için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hocamın motoru daha yeni, işte birkaç ay oluyor. Zaten az sonra sorularımı ona yönelteceğim. Bunların cevabını net olarak kendisinden alacağız. Hocam şimdi size bir takım sorularım var. Bu motor biliyorsunuz ki Honda'nın Forza'sı. Son derece tutulan, daha yok satan bir motor. Hani paranızla almak isteyip de alamadığınız bir motor. Bunun örneklerinden bir tanesi de benim burada. İstedim ama alamadım. Çünkü üstüne malum bildiğiniz gibi hani kara borsaya artık düşüyor. Üzerine aksesuarlı adı altında çok fazla fahiş fiyatlar isteniyor. Ne kadar süredir sende hocam motor? Çok kısa süredir bende. Hı hı. 1000 bakımını daha dün yaptırdım. Hayırlı 1000 olsun. kilometrelik yolculuğum oldu Hı hı. motorla. 2,5 aylık süre içerisinde de motor bende aktif olarak kullanıyorum. Sıfır aldın zaten. Evet, baydım. Hocam nasıl aldın ya? Bulabildin mi? Ya aslında bu motorun bu kadar zor bulunabildiğini açıkçası ben bilmiyordum. Motor sahibi olmak isteyen biriydim ve nasıl bir motor almak istediğimi bilmediğim için bu alanda tecrübeli olan, deneyim olan arkadaşlarıma sorduğumda bu modelden bahsettiler bana. Bu modeli de daha sonra araştırdıktan sonra bir bayi arkadaşım vardı. Hı hı. Onlara böyle bir talepte bulundum ama talepte bulunduğum süre zarfında da bu kadar zor olduğunu dediğim gibi açıkçası bilmiyordum. Hı hı. Ve çok kısa bir sürede aslında biraz bu konuda şanslı oldum bence. Sıram geldi ve Senin motora sahip oldum bayide ve benden tanıdığın var mı sonra da senin? aslında tanıdığım var ama hani açıkçası bana bir ayrıcalık yapmadı. Sadece Yapmadı. normal bir süre içerisinde geldi. Listeye yazdı seni. Listeye yazdı, Hı hı. evet. Liste sonrasında da sıramın geldiğini öğrendim. O şekilde sahip oldum. Sıram gelince de aldım Evet. diyorsun. Peki listede ne kadar bekledin? Kaç ay bekledin yaklaşık? Çünkü bunlar Ee, bayağı hani Ya değişkenlik aslında bir ay gösteriyor. falan anca Bir ay. beklemişimdir. Kısa bir süre. Ben de bu arada çok erken haber gelince şaşırdım Hı hı açıkçası. hı. Ben çok daha uzun Hı bekleyeceğimi, hı. hatta bu motora sahip olamayacağıma, bu özelliklere sahip başka markalara bakmaya da başlamıştım. Hı Gelince hı. de hemen fırsatı değerlendirdim. Yani çok iyi Evet. yapmışsın. Çünkü insanlar aylarca bekliyor. Yine Hı hani hı. çıkmıyor. Gerçi hani artık bu çıkıyor mu çıkmıyor meselesi mi yoksa hani o fiyata liste fiyatına satılmak isteniyor mu istenmiyor mu Hı meselesi hı. artık biraz da hani çok da şey değil mi ama bilmiyorum ama Evet. ben de birkaç bayi aradım. Hatta hani çoğu insanın yaptığı gibi baktım İstanbul'da bulamıyorum. Dedim o zaman bir Eskişehir, Bursa, İzmir hani Hı yakın hı. yerleri arayayım. Aradım oralarda bile Evet. şu an işte hangi aydayız? Haziran'dayız. Az- Mayıs'ta aradım ben bayileri ve bana dediler ki 2024'ün sonunu bulur gelmesi. Evet. Şimdi yaz sezonu bitecek ben o zaman niye bekleyeyim diye düşünerek ben de başka modele yöneldim. Neyse onun videosu da sonra çekeceğiz. Evet, ben de aynı Forza yeni modeli alınır başka bir mı? arkadaşım için araştırdığımda sahip olduktan sonra aynı cevapları ben de Hı aldım. hı. Yıl sonuna kadar motorun olmayacağını ve sıranın dahi olmadığını söylediler. Böylelikle kendimi biraz daha şanslı hissettim Evet, açıkçası. evet, evet. Sıraya bile artık Evet. yazmıyorlar değil mi? Evet, sıra bile olmadığını söylemişlerdi. Evet, gerçekten. Neyse o meseleler gerçekten ilginç ama sen şanslısın, Evet. almışsın. Hayırlı olsun Teşekkür gerçekten. ederim. Çok Kazasız sağ olun. belasız kullanmanı diliyorum. İnşallah. Bu motor senin ilk motorun mu? Forza benim ilk motorum. Hı hı. Hı hı. Yıllar önce Honda marka bir motora sahip olmayı çok istiyordum ama böyle bir motor olacağı hiç aklımda yoktu açıkçası. Ve ilk motorum olarak Honda'ya sahibim. Vallahi çok güzel. Hayallerini Evet. gerçekleştirmişsin. Peki hocam sence bu motor motosiklet kullanmaya başlamak isteyen biri için uygun mu? Benim çok motor tecrübem olmamasına rağmen ilk kullanıcı olarak ve ilk defa motor kullanan birisi olarak bence çok uygun. Vites sistemi olmadığı için, çok rahat Otomatik. bir şekilde otomatik olduğu Tabii. için çok rahat bir şekilde trafikte ilerleyebiliyorum ve çok konforlu geliyor Hı açıkçası hı. bana. Testi deneyimim de oldu ama bunun otomatik olması beni trafikte çok rahat ettiriyor. Hı Bence hı. yeni başlayan kişiler CC'si uygunsa eğer kişiye, Hı hı. böyle bir CC'yi kontrol edebileceğine inanıyorsa Hı hı. eğitim aldıktan sonra da bence bu modelle Hı hı. başlayabilir. Peki kontrol dedin ya hani şimdi Hı hı. 250 cc sonuçta tamam çok yüksek bir hacim değil ama bir 50'lik veya 125'lik de değil. Kesinlikle. Yani sen gaz tepkisi olarak nasıl buldun peki hani baş E, edemeyeceğin böyle hani ne bileyim tahmin etmediğin tepkiler verdiği oldu mu? Ya açıkçası ben böyle bir tepkiyle karşılaşmadım ama eğitim almayan ya da Hı eğitim hı. düzeyi düşük olan birisi böyle bir motora sahip olduğunda, kullanmak istediğinde bence olumsuzlukla karşılaşabilir ve trafikte ben 250 cc olmasından kaynaklı, dediğiniz gibi çok yüksek olmasa Hı hı. dahi belli bir oranda hızlı gittiğini düşünüyorum. Kazaya sebebiyet verebilir. Hı hı. Bence gaz tepkimesine alışkın olmayan birisi bu motoru bence Hı kullanmamalı. hı. Burada Yani gerçekten CC'sini bence iyi dediğine değerlendirmeli. Dediğim evet. gibi ben de daha yeni bir motor Hı hı. kullanıcısıyım. Başlangıç Hı hı. düzeyinde birisiyim. Ama benim yorumlarım bu şekilde olur. Hı hı. Ben çünkü eğitim aldıktan sonra böyle bir motoru kullanmanın rahatlığına o şekilde eriştim aslında. Evet. Dediğinize katılıyorum. Hani tamam 250'lik bir scooter sonuçta hani ne gücü var ki? Kaç beygirdi? 22 beygir Evet. falan olması Hı lazım. hı. Hani ne gücü var ki denilebilir ama yine de hani işte zemin kaygan olur, ne bileyim yağmurlu olur. Hani Kesinlikle. bunların tecrübesi lazım. Yani evet hocam şimdi traction sistemi de olduğu Hı için hı. motorun dolayısıyla yeni başlayana bence daha fazla hitap ediyor. Kesinlikle. Sadece biraz neyde zorlanabilirler? Tamam ben bu motoru sadece Honda test günlerinde test ettim. Hani oradan veya işte muadili 250'likler kullandım. Oradan yola çıkarak bu yorumu yapıyorum. Biraz kasası daha 125'lik ve 50'liklere göre iricene olduğu için Kesinlikle. biraz daha büyük olduğu için belki o noktada biraz hani denge sorunu olabilir. Hı hı. Ya denge olmasa da ne bileyim hani bu işte 180 küsür kilo şuraya yazalım. Hani baş edemeyecekleri için belki sorun yaşayabilir ama gidiş olarak
kesinlikle traction olduğu için Evet. çok sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Peki hocam sorularımıza devam edersek. Bu motorda en sevdiğin özellik nedir? Ben otomatik cam sistemini Hı hı. çok beğeniyorum. Çünkü rüzgarlı günlerde de kullandım. Hı hı. Onu biraz aşağı indirip kullanmayı deneyimlediğimde bence oranın etkisinin çok yüksek olduğunu Hı hı. düşünüyorum. Diğer bir özelliği de selesinin bence çok rahat olması. Hı hı. Otururken çok keyif alıyorum. Bazen kendimi araçta gibi de hissediyorum açıkçası. Evet, evet. Keyif aldığım özelliklerden bir tanesi de Hı hı. bence bu. Sana katılıyorum hocam. Gerçekten zaten insanların hani en Evet. bayıldığı özellik bu elektrikli cam. İşte bu hani istediğin gibi ayarlanması. Peki en sevmediğin özellik nedir desem hocam bana ne dersin? Sevmediğim özelliklerden bir tanesi motor çalışırken, Hı hı. elektrik varken selemi ve çantamı açamıyorum. Aslında bu benim birazcık kullanım içerisinde rahatsız Hı hı. olduğum bir durum. Böyle olmasaydı farklı özelliklere sahip olsaydı daha mı rahat ederdim? Bence daha Hı rahat hı. Hı edebilirdim. hı. Çünkü komple kontağı kapatmam Hı gerekiyor hı. ve uzun yolculuklar yaptığımda motorun rolantili bir şekilde soğumasını beklemek zorunda kalıyorum Hı orayı hı. açabilmek için. Motorum çalıştığında da üzerimde bir şey unuttuğumda, çantama veya seleye koymak istediğimde tekrardan kontağı kapatmam gerekiyor. Tekrardan stop Bana etmen. sorarsanız bu Dezavantaj. dezavantajlı bir durum. Bu mudur peki yani? Başka şurası kötü, bundan memnun kalmadım dediğin bir özellik? Aslında çok yapmayan birisi olarak trafik içerisinde ben normalde araç Hı olarak hı. görüyorum motor. Kesinlikle bence bir araç. Hı hı. Aralardan kesinlikle geçmemeliyiz. Bazı kullanıcılar bunun biraz büyük olmasından ve heybetli olmasından kaynaklı aralardan geçemediklerini söylüyorlar. Bence Hı yine hı. söylüyorum geçmemeleri gerekiyor. Evet, Ama zaten başka kullanıcıların söylemlerinde olumsuz söylüyor. yorumları bu şekilde. Ama Hı hı. ben trafikte de normal seyrimde ilerlediğim Hı için hı. ciddi anlamda bir olumsuzluğu da bu konuda hissetmiyorum. Evet. O konuda ben bir yorum yapabilirim. Sonuçta hani kasa olarak yaklaşık işte bizimkiyle aynılar. Hı hı, Krimco evet. kullanıyorum ben de. Downtown 250. Yani o biraz daha belki bundan iri ama ben geçen gün hani çok yoğun bir trafikte kaldım. Gerçekten beni bunalttı. Evet. Hani yanımdan geliyor işte küçük motorlar olsun, 250'likler, 300'lükler olsun, başka 250-300'lükler olsun. Hı hı. Adamlar akıyor gidiyor. Ben Gidemiyoruz. zorlanıyorum. Gövdesi gerçekten çok geniş yani. Gitmemeliyiz de ama Hı hı. dediğim gibi yoğun trafikte aslında motorun araç olarak kullandığımızda bazen dediğin gibi sıkıcı olarak Evet. bize geri dönüşleri Evet, evet, olabiliyor evet. ve trafikte hele ki böyle sıcak günlerde çok daha zor olabiliyor. Yani kesinlikle sıcakta insanı çok zorluyor yani. Evet, Boncuk boncuk kesinlikle. terliyorsun. Peki hocam o zaman şimdi birazcık yakıt muhabbetine girmek istiyorum. Hani günümüzde artık belli malum Hı ekonomik hı. sebepler. En çok neyi düşünüyoruz? Daha doğrusu herkes için demeyeyim de kendim ben Evet. şahsım en çok yakıtı düşünüyorum. Ne kadar yakar işte deposu kaç litredir? Bu bilgileri de senden alabilir miyiz? Yakıt depom 11.4 Hı hı, olarak biliyorum. 100 kilometrede motor yeni aldığımda 4.1'lerle başlayıp hı şu hı. an itibariyle 3.4'e kadar düştüm. Rodaj bakımından sonra daha da düşeceğini söylüyor bakım yapan Hı teknik hı. arkadaşlar. Bakalım, ben de merak ediyorum. 3'ün Hmm. altlarına inebilecek miyim ya da 3'e yaklaşabilecek Tabii. miyim? Heyecanla bekliyorum yani. Rodajı zaten dün Hı yaptın. hı. Dolayısıyla daha test edecek bir hani şeyin Evet. olmadı bununla ilgili. Hı. Ama 3.4'te hani çok kötü bir değer değil. Kötü bir değer değil ama dediğin gibi günümüz şartlarını değerlendirecek olursak aşağı olması tabii ki beni daha çok mutlu Tabii eder. ki biraz daha doğru aşağı gelmesi seni daha çok mutlu eder. Evet hocam şimdi gelelim başka bir önemli konuya. Malzeme kalitesi nasıl? Trim sesi alıyor musun? Herhangi bir hani işçilikte hatası var mıdır? Hı hı. Malzemeden memnun musun genel olarak? İlk motor sahibi olduğum için tabii ki bu değerlendirmelerim benim tecrübesi olan arkadaşlara göre daha kısıtlı olacaktır. Hı hı. Ama normalde nasıl otomobil kullanırken de rahatlığa önem veriyorsam ve Hı oradaki hı. rahatlığı ya da rahatsızlığı hissediyorsam motorda da bu değerlendirmeleri yapabiliyorum. Hı hı. Motor aslında sele kısmıyla rahat olduğu gibi hızlı yaptığım anlarda, setlerde, çukurlarda Hı malum hı. ülkemizde yollar çok kötü. Tabii ki. Bu kötü yollarda bile bazen farkında olamadık girdiğim veya geç fark ettiğim yerler Hı olduğunda hı. bunu çok minimal düzeyde hissediyorum. Malzeme kalitesiyle de alakalı motoru aldıktan sonra aslında biraz araştırdığımda Honda'nın bu konuda servis ağının çok fazla olması, malzemelerin çok kaliteli olması Evet. ve motorun geçmişinin çok fazla olması Hı hı. aslında beni aldıktan sonra çok daha fazla mutlu etti. Bu konuda ben yeni Hı başlayan hı. birisi olarak çok memnunum. Doğru bu konuda zaten servis ağı ve Hı hı. hani servisten aldığın hizmet konusunda bir sorun daha olacak tabii zaten ama malzeme kalitesinden Hı genel hı. olarak memnun olduğunu Şu söylüyorsun anda yani. memnunum. Dediğim gibi konfor anlamında da rahat ve ilerleyen zamanlarda olası bir durumda yedek parça vesaire olduğu zaman bayilerin Geniş değil olması mi? ve ağın geniş olması beni çok açıkçası mutlu ediyor. Tabii doğru. Çünkü hani en çok tutulan marka bugün Hı hani hı. bir internet sitesine bile girsen satışmak için Hı hı. atıyorum. Binlerce ilanı var. En çok Evet. Honda ilanı var zaten sitede baktığın zaman. Dolayısıyla o konuda çok hani haklısın ve bu önemli bir tercih sebebi bence de. Bence de. Önemli bir tercih sebebi. İkinci el piyasasının şey olması da Belirleyicisi aktif, aslında. belirleyicisi ve aktif olması da gerçekten tercih sebeplerinden bir tanesi. Kesinlikle. Çünkü bu motor artık çeyrek altın gibi. Evet, evet.
Yani aldıktan sonra da fiyat üzerindeki oynamaları bazen girip bakıyorum. Hı hı. Normalde ikinci el bir şeyin değerlenmesi günümüzde çok daha zor olsa gerek. Araçlarda bu çok fazla oluyordu ve Evet, motor evet. piyasasına baktığımız zaman böyle bir modelin değeri bence çok hızlı artıyor. Hı hı. Diğer modeller böyle mi bilemiyorum Hı ama hı. bu konuda ben de açıkçası mutluyum. Orada bir şey aklıma geldi, onu soracaktım. Tabii. Bir ay dedin ya şeyin çıkma süresi, liste süresinin Hı gelmesi. hı. O bir ayda fiyatı değişti mi? Hani sen yazıldığında 240'tı da 260 oldu mu sonra? Şöyle, ben motoru o zaman baktığımda bir ay öncesinde liste fiyatı, çantasız Hı fiyatı hı. 235.000 TL'ydi. Tamam. Daha sonra her ay düzenli olarak zam geldiğini, %6 oranında bir zam geleceğini bayiden Evet. öğrenmiştim. Sonrasında bir sonraki ayda %6 olarak zamlı olacağını düşündüğümde biraz Hı hı. fazlası oldu. Hı Çünkü hı. çanta eklendi. Hı hı. Çantalı modelinde ve 24 olmasından Evet. kaynaklı biraz daha fazla para ödedim ve Hımm. 251.250 TL'ye aldım. 251.250 250 TL'ye TL'ye. aldım. 2024 model. Evet, 24. Yani hangi ayda aldın? Mart'ta. Mart'ta. Allah Allah. Çünkü ben baktığımda gerçi doğru Mart. Ben işte dediğim gibi bir ay önce Hı günümüzden hı. baktığımda 262 bin lira yanlış Hı hı. hatırlamıyorsam liste fiyatı vardı. Ve Evet. 24 model Ve çantalı da ve çantalıydı. bulamıyordum da. O yüzden evet Hı. çantalıydı. Ha. Evet, bu arada bayilerde motor almak istediğinizde Bayağı iyi. hepsinin mi böyle bilemiyorum. Çantasız yazırsanız da listeye Hı hı. günü geldiğinde çantalı almak zorunda kalıyorsunuz. Hadi ya. Çünkü o şekilde veriliyor. Çünkü Çantasız. ben de çantasız istemiştim Evet. ve çantalıyı almadığım Hı hı. takdirde tekrardan çantasız sırasına girmem gerektiği Hı hı. söylendi. Ben de bu fırsatı tabii kaçırmadım. Yani Çantayı da aldım ve bu arada çantayı aldığım için de heh, çok mutluyum. aynen İyi ki öyle. de almışım diyorum çünkü dediğim gibi yeni motor kullanıcısı olduğum için çantanın artılarını kullandıkça öğrenmeye başladım. Tabii ki Evet. yani kesinlikle çanta bir de bu çanta yani Evet. hani normal çanta da değil. Zaten Hı hı. akıllı bir çanta Evet. yani anahtarsız Hı hı. açılıyor. Kapanışı da çok güzel. Aynen. Tepeden bastığında çıt diye buraya koyarız. Kapanıyor zaten. Hı hı. Dolayısıyla hani kesinlikle ben Hı hı. almak istediğimde çantalı istemiştim zaten. Kesinlikle ben de aldığım Sana için da mutluyum. nasip olmuş, çantalısı nasip olmuş. Güzel olmuş Evet. yani gerçekten. Yani o an ödeme yaparken biraz huzursuz olsam da sonrasında gerçekten çok mutlu oldum. Yok yok kesinlikle bence değmiş değil mi? Evet, bence de. Peki hocam son hızı nedir? Malum rodajdan yeni çıktım diyorsun ama Hı. belki denemişsindir. Rodajdan çıktıktan hemen kısa bir süre sonra bunu denemek istedim Hemen dün çünkü gece. çok merak ediyordum. Rodaj süresinde motoru zorlamak istemediğim için güzel bir yolda, güvenli bir yolda ekipmanlarımla birlikte 145'i gördüm. Sonrasını görebilir miydim bilmiyorum ama ondan sonrasında kendimden emin olmadığım için o hızlarda Güzel. durmak istedim ve durdum. Daha fazla risk almadım Risk diyorsun ve almadım. Dediğim gibi yol ve güvenliydi ve tam ekipmanlarım yanımdaydı. Tüm evet. ekipmanlara sahipken bunu yaptım. Bu çok önemli. Evet, bunu hatırlatalım tekrar değil mi? Kesinlikle. Ekipmanlarımızı Bence çok önemli. yaz kış demiyoruz. Pantolonumuzu, montumuzu, kaskımızı, eldivenimizi ve botumuzu Mutlaka muhakkak almamız gerekiyor. evet kullanıyoruz. Hiç performansının sana yetersiz geldiği oldu mu? Bunu son hız anlamında sormuyorum. İşte ara hızlanmalar, birini sollayacaksın, bir arabayı sollayacaksın falan. Bu noktada hiç performansını yetersiz bulduğun oldu mu? Ya aslında ben hız sevmeyen ve yüksek hızdan korkan birisiyim açıkçası. Bununla beraber 145 bile benim için aslında bakıldığında yeterli bir hızdı. Çünkü sonrasında mutlaka ulaşabilirdim. Ama dediğim gibi durmamın sebeplerinden bir tanesi de o an kendimden ve ruhen emin olmadığım Hı için hı durmak hı. istedim. Trafikte, akışta, ilk hızlanmalarda vesaire hızla alakalı ben açıkçası hiçbir problem Hı yaşamıyorum. hı. Beni çok rahat ettiriyor. Bugün buraya gelirken bile akan trafikte çok rahat bir şekilde geldim. Bence Forza almak isteyen birisi böyle bir soru işareti varsa kafasında bence bunları hiç düşünmesin. Çünkü ilk hızı ve hızlanmaları bence gayet güzel. Tabii farklı beklentileriniz yoksa hani uçayım Tabii ki kaçayım sonuç beklentileriniz itibariyle varsa. beklentiler kişiden Hı kişiye hı. değişebilir. Motora, marka, modele göre Hı değişebilir. hı. Dediğim gibi ben böyle bir motora sahip olduğum için bunları Hı yorumlayabiliyorum. hı. Belki bir başka kullanıcı bu motoru kullanmak istediğinde çok farklı benim bu söylediklerimin tamamının aksini de Hı hı. söyleyebilir. Kişiden kişiye de değişebilir bazı Tabii tabii. yorumlar. Aynen öyle. Tabii teknik özellikleri genel hatlarıyla aynıdır ama kullanımda duyduğu haz, hissiyat farklıdır. Kimine göre Farklıdır. 145 belki çok anlamsız Hiçbir şey gelirken canım bazısına benim tabii. için durma noktasıydı. Aynen öyle. Ben böyle değerlendiriyorum. Aynen öyle. Gidip de bir MT7 atıyorum kullanan bir adam veya ne bileyim hani bir naked motor veya daha hızlı böyle yarış tipi bir Hı motor hı. kullanan bir adam tabii ki de Kesinlikle. memnun kalmayabilir o Memnun hızdan ama kalmayabilir yani. bizim için çok yeterli Evet. ve hani motorun tipi ve kullanım amacı çok farklı. Hani Hı bu hı. anti kıtır medeniyet işi. Şehirde işte Kesinlikle. aşağısına altına doldurayım ekipmanımı. İşte bak bugün biz geldik 2 tane scooter geldik. Tripod altında. Bir de yetmiyor gibi dürbün taşıyorum ben orada. Dürbün niye varsa. Neyse işte bir sürü ekipmanla hani geldik buraya kurulduk. Evet. Bu çekimi yapıyoruz. Şimdi dolayısıyla bize yeterli diyoruz. Devam ediyoruz Kesinlikle. hocam. Fren sistemlerine çok güveniyorum Hı hı. açıkçası. Ön arka ABS olması beni inanılmaz güvende Evet, hissediyor. onu da soracaktım. Evet. ABS var mı Hı diye. hı. Tabii ki var artık Kesinlikle. yani Ayna son model. sistemini ben çok beğeniyorum. İstediğim Hı hı. andan itibaren küçük parmak ucumla hiç zorlanmadan trafik anında bile ayarlayabiliyorum. Bu Hı benim hı. için çok büyük bir rahatlık. Ve ön ekranının
bence soft olması çok bayılıyorum. Ha, o hani iki tane Evet. analog ve Analog, evet. ortadaki küçük bir bilgi ekranını sevdiğini söylüyorsun yani. Ben seviyorum. Ben böyle özelliklerde olan motorlara daha çok ilgi duymaya Hı hı. başladım bu süreçle Hı hı. birlikte. Ekranının da aynı şekilde akıcı olması, Hı hı. tüm bilgileri net bir şekilde görüyor olabilmem beni kullanım açısından rahatlatıyor. Şey soracağım peki, hiç demedin mi hani keşke full dijital bir ekranım olsaydı? Ya aslında böyle bir motorla Hı hı. başlamamış olsaydım Hı hı. belki onu sevebilirdim Evet. ama şu an itibariyle bence bundan sonraki motorlarımda da Bunu arayacağım. böyle bir özellikte olan Hı hı. motor tercih edebilirim. Çünkü bu şekilde olması beni çok daha rahat etti, analog olması. Ki frenlerin hissiyatından, duruşundan, hani yeterliliğinden memnun musun? Bununla alakalı bu 2,5 aylık kullanım sürecinde bir olay yaşadım aslında. Hı hı. Benim hakkım olan bir yola başka bir sürücü aracıyla Hı birlikte hı. sinyal vermeden aniden önüme çıktığı için doğal olarak fren yapmam gerekti. Tabii. Ve bu fren Ani fren. yaptığım anda ön arka ABS olması ve bastığım andan itibaren şu beni çok rahat Hı hı. ettirdi. O an mesela hiç kaygılanmadan tehlikeyi atlattım. Bu da benim için artı bir durum özellik olarak. Güzel. Motoru Hı aldığından hı. beri herhangi bir aksesuar taktın mı, yoksa olduğu gibi stok durumda hani direkt Hı hı. şu an kullanıyor musun? Biz nasıl ekipman olarak kendimizi kullanarak kendimizi koruma altına Hı hı. alıyorsak bence kullandığımız motorların da korumaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet, Çünkü trafikte ülkemizde maalesef motorculara duyulan saygının az olması Hı hı. ve trafik kurallarındaki bilgi eksikliğimizden kaynaklı Hı hı. herhangi bir olayı başımıza gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden ben kendimi nasıl korumaya aldıysam motoru da korumaya almalıyım. Hı hı. Bununla alakalı siparişlerimi oluşturdum. Şu Hı anda hı. hazırlanıyor. Hazırlandığında da motorun ayak basma kısmına yerleştirebileceğim bir koruma Evet, o istiyorum. metal parçalardan. Evet, metal parçalardan. Yanlara, alt ve üst kısımlarına koruma ve selenin Hı hı. altında sele koruma Hı hı. yapmak istiyorum ve diğer tarafta egzoz kısmına da egzoz koruma demiri takmak istiyorum. Şu an ilk etapta bunları yapmak istiyorum. Tamam. Sonrasında yapmak istediğim koruma demirleri vesaire ekstralar olacak. Konfor seleyi eklemeyi düşünüyorum Hı üzerine. hı hı. Konfor sele. Evet. Ha, konfor sele peki niçin hocam? Zaten rahat dedin çünkü. Çok rahat ama gördüm ve beğendim. Hı hı. Deneyimlemek istiyorum Ha, açıkçası. tamam. Belki şu anki rahatlığa daha fazla rahatlık katar diye Neden düşünüyorum. olmasın ki, Neden değil mi? olmasın? Neden daha rahat Şu olmasın an ki? çok rahatım ama daha rahat da olabilirim. Bu Mantıklı. dediğim gibi motorla ilgili bazı düşünceler tercihen ve yoruma dayalı olabilir. Tabii ki, Bu da tabii benim ki. yorumum. Aynen öyle. Adam Kymco Downtown Hı almış. hı. Diyor ki konfor sele nereden buldun? Evet. Adam soru soruyor. Öbürleri de diyor ne yapacaksın konfor seleyi? Hı hı. Motor zaten çok rahat. Ben Ya, de ekstra istiyorum. tamam, çok rahat da hani. Adam istiyor işte, alsın Evet. taksın yani. Size ne kardeş? Lastikleri sormak Hı istiyorum. hı. Lastikleri de değişmemişsindir muhtemelen. Daha zaten Orijinal 1000 kilometre stok. oldu Hı diyorsun. hı. Üstünde Michelin'ler geliyor galiba. Evet. Stigrip 2 mi bu? Evet. Ben çok memnunum. Normalde motorcuların yorumlarına baktığım zaman motor sahibi olduklarında genelde fabrika çıkışı lastikleri bazı motorlarda direkt çöpe atıp Evet, kendileri evet. değiştirmek istiyorlarmış. Acaba benim böyle bir şeye ihtiyacım var mı diye düşünüp araştırdığımda böyle bir şey olmadığını öğrendim. Michelin Stigrip zaten Evet. diğer motorların o lastikleri çıkarıp taktığı lastik. Taktığı lastiklere sahipmişim bu arada. Tabii. Sonradan öğrendim. Bakım maliyetleri, mesela sen rodaja götürdün. Rodaja kaç para ödedin ve işte bu bakımı yaptırman kaç saat sürdü? Bakım yaptırmak istediğimde bayileri araştırıp ne tarz bir bakım yapılıyor, rodaj bakımında bunu bilmediğim Hı için hı. bunları araştırdım ve fiyat araştırması da yaptım aynı zamanda. Ve sonra kendime uygun bayi, fiyat olarak da, Hı hı. yakınlık olarak da uygun Hı hı. gördüğüm bayiye gidip bakımlarını başlattım. Bakımlar çok kısa sürdü aslında. Yarım saatten kısa bir süre sürdü. Çünkü rodaj bakımında yağ ve değişimi oldu. Bu kısımlar çok uzun sürmediği için toplam bayide bekleme sürem bir saati bulmamıştır diye düşünüyorum. Bununla da alakalı gittiğim bayi bana şöyle bir güzellik yaptı. İlk bakımım olduğu için kişilik ücreti almadılar. Mutlu oldum. Aa, çok güzel. Sadece kullandıkları Hı malzemenin hı. ücretini aldılar. Hı hı. Diğer bayi de bunu istemişlerdi. Hı. Onda da şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu aralar bayağı şanslıyım galiba. Kaç lira yaptırdın sorsam? 1090 TL. 1090 TL. Hı hı. Peki bunu soracağım. 1000 kilometrede götürdün. Bundan sonra bir sonraki bakımın kaç kilometrede gel dediler. Hı hı. Çünkü burada bir değişiklik varmış sanıyorum. Değişiklik var. Ben de bu değişikliği bayide öğrendim. Hı hı. Motoru aldığım bayide bana 1000 kilometreden sonra 5000 kilometre daha gittikten sonra Hı yani hı. 6000'de ikinci Evet. bakım yapmam gerektiğini söylediler. 2024 Forza'larda ve Hı hı. 23'lerin bazılarında galiba ondan emin değilim. Hı hı. Bu bakım süresini çok daha uzattılar. 12.000 olmuş Hadi ve ya. eğer 12.000'i tamamlayamazsam bakım Hı hı. yaptırdığım günden itibaren bir yıl sonra 3 sene. tekrardan bakıma gelmem gerekiyor. Onda da yine belli başlı şeylerin değişeceğini söylüyorlar. Almak isteyenlere tavsiye eder misin? Kimlere bu motor uyar, kimlere uymaz? Bunları da cevabını aldıktan Tabii sonra ki. sizden şeyimizi bitirelim. Programımızı bitirelim. Bence yeni motora başlayacak kişiler böyle bir motoru tercih edebilmeli ama Hı hı. kesinlikle eğitim alması gerektiğini düşünüyorum. Videonun başında da bahsettiğimiz gibi motorun biraz geniş olması ve ilk hızının bence çoğu kişiyi tatmin edebileceğini düşündüğüm için eğitim almayan ve eğitim düzeyi düşük olan kişilerin bundan olumsuz etkilenebileceğini Hı düşünüyorum. hı. Bence kişiler başlangıçta böyle bir motor tercih edebilirler diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Ben Verdiğin teşekkür cevaplar ederim. için, bizi kırmayıp buraya kadar geldiğin Ben için. teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Biz de hocam, biz de. İnşallah bu videoda hani gerçi çok kendini kanıtlamış bir motor zaten ama
İşte 2024 modeli nasıldır? Kullanıcı yorumları nasıldır? Yeni bir motorcu gözünden kullanıcı yorumları nasıldır? Bunların cevabını almış olduk. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah daha sonra hem bu motorun daha uzun kullanımını belki yapabiliriz veya da NC750'nle falan İnşallah. İnşallah. seni muhakkak konuk alırım o zaman İnşallah. hocam. Çok teşekkür ederim. Motor TV'nin İstanbul Şubesi'nden bugünlük bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.